Dikkat dikkat! Corendon Spor Talks uçuşu için son çağrı. Bu uçuşta bolca spor konuşulacak, yıldız isimler ağırlanacak ve oyun dışı hiçbir şey kalmayacak. Koltuklarınızı dik konuma getirin, telefonlarınızı uçuş moduna alın. Ama kahvenizi unutmayın. Çünkü Corendon Spor Talks şimdi başlıyor. Ya bir kültür var. Hepsinden önce bu renkler altında bir mücadele var. Bir ruh var. Bizler de buraya her girdiğimizde, bu resimleri gördüğümüzde o mücadeleyi, o ruhu biz de hissediyoruz. Yurt dışındaki takımlara Galatasaray'ın kadın futbolunda da var olduğunu biz gösterdik. Yani biri bana neden futbol oynadığını sorsa ben galiba tam olarak bu anlar için, evet bu yüzden ben futbol oynuyorum derim. Bir sezon oynamadım. Futbolu bıraktım. Mental olarak gerçekten o çöküşü yaşıyorsunuz. Sabah kalkıyorsunuz, rutinleriniz değişmiş. Sokakta erkeklerle oynarken bu seviyeye gelebileceğim hayali hiç yoktu yani bende. Hiç düşünmemiştim. Ben gerçekten profesyonel bir futbolcu olarak artık yükseliyorum dediğiniz o an hangi andı? Kısa bir an rica ediyorum. Galatasaray'a transfer olduğum an. Corendon Spor Talks'a hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Florya tesislerindeyiz. Galatasaray futbol takımından 3 harika prensesle beraberim. Eda, Ece ve Ebru. Ecem'le birlikteyiz. Hava çok soğuk. Biz tesislere doğru dönüyoruz. Görüşmek üzere. Tesislerde olacağız. Bir şey merak ediyorum kızlar. Bu kapıdan girmek nasıl bir duygu? Ya Galatasaray Spor Kulübü, yani bütün gençlerin arzusu, isteği Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta oynamak, o ailenin bir parçası olmak. Bu size bu kapıdan girdiğiniz andan itibaren ne hissediyor Eda? Çok gurur verici tabii ki. Birçok insanın hayalini bizler burada yaşıyoruz. Bu renklerin altında burada olmak bizi çok mutlu ediyor. Biz de bu renklere mümkün olduğunca mücadele veriyoruz. Güzel. Ya biz çok iyi hissediyoruz burada olmaktan. Ya tabii ki de güzel bir his. Yani sorumluluklarımızı biliyoruz bu çatının altına girdikten sonraki. Tabii Galatasaray büyük bir aile, büyük bir camia. O yüzden gurur verici. Hepimiz için çok gurur verici bu kapıdan içeriye bu şekilde giriyor olmak, Galatasaray formasını giymek. Hayallerime ulaşıyorum ve ulaştım hissiyatına bürünüyorum ben kendimce. Biraz dolaşalım. Aslında hani şu şampiyonluklarda neler hissettiğinizi merak ediyorum. Hakikaten bir şey soracağım, samimi bir şey. Hepiniz Galatasaraylı mısınız? Ben Galatasaraylıyım çocukluğumdan. Galatasaray'dan. Peki ne hissettiriyor size burada? Bu şampiyonlukta kadın takım olarak da şampiyon olmuştuk. O gün statta kutlamalardaydık ve biz de sahaya çıktık, taraftarlarımızla bütünleştik o gün. Ya bizim için çok gurur vericiydi. Hem erkek takımının hem kadın takımının şampiyonluğunu orada kutluyor olmamız. O yüzden çok gururluyduk. Aslında ilk devre takımı demelerinin sebebi bu. Yani yine bir ilki gerçekleştirdik. Hem kadın takımında hem erkek A takımında beraber şampiyon olduk. 55 bin kişilik stadyumun içinde bizler de bulunduk tabii ki. Çok mutluyuz. Yani Galatasaray çifte şampiyonluk getirdiğimiz bir sezondu. Hem taraftarımızla hem futbolcularımızla, tüm personelle, tüm çalışanlarla keyifli bir şampiyonluk atlatmıştık buradalar. Peki şimdi bir tarafta sevgili Fatih Hocam var. Yani sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun efsanesi. Ve yeni bir efsane Okan Buruk var. 3 yıl üst üste şampiyon olmuş bir hoca. Diğer tarafta bakıyoruz Icardi var, Muslera var. Efendime söyleyeyim hani sayamayacağım kadar dünya yıldızı var. Sizin örnek aldığınız isimler var mı bu kadroların içerisinde? Ya mevkisel olarak bakılınca ben bek oyuncusuyum. Ben o zaman o sezonun işte Sacha Boey'sine bayılıyordum. Onu çok izlerdim. Yani onu diyebilirim ben kendi mevkim için. Ben de kendi mevkim için Mertens diyebilirim. Mertens. Ben de Abdülkerim Bardakçı diyebilirim. Ama hepsi işte Abdülkerim saydığımız bütün isimler zaten lider oyuncular. Ama Muslera burada, o da efsanelerden bir tanesi. Muslera'ya liderlik olarak örnek alabiliriz yani. Onu içeride Muslera ile ilgili olarak ilginç bir soru soracağım. Sizin o yemek ritüelleriniz nasıldır diye. Futbol takımıyla benzer mi benzemez mi diye, ama onu içeride soracağım. Biraz dolaşalım hadi. Kızlar şu anda Süper Kupa Evet. afişinin önündeyiz. Daha doğrusu fotoğraflarının önündeyiz. O gün hatırlayanınız var mı? Yok, yaşınız çok genç. 4 yaşındaydım ben. Sen 4 yaşındaydın. Yani ben de çok küçüktüm ama Hacı'yı biliyoruz tabii. Hacı'yı İşte aileden falan. Ben 2 yaşındaydım o yüzden imkansız. Ama daha sonra izledik tabii. Evet. Belgesellerini.
O Peki süreçte bunun hayalini heyecanlandım. kuruyor musunuz? Bir gün Galatasaray kadın futbol takımı Süper Kupa şampiyonu. Tabii ki kuruyoruz. Bunun hayaliyle zaten Yatıp spor yapıyoruz ya. kalkıyoruz. Yatıp kalkıyoruz. Peki neden bu futbol aşkı? Ya nasıl başladınız futbola? Senden başlayayım. Ben sokakta erkeklerle futbol oynayarak başladım ve abimle. Karadeniz Ereğli doğumluyum. Çok hani küçük bir yerde doğdum, büyüdüm. Orada o zamanlar o kadar küçüktüm ki 8 yaşındayım. İlk başladığımda hani kadın futbolundan hani varlığından haberim bile yoktu. Sadece sanıyordum ki herhalde erkeklerle oynanan bir şey futbol. Öyle başlamıştım. Daha sonra işte babam bir gün eve geldi ve bana dedi ki kızım dedi işte Ereğli'de bir kadın futbol takımı kuruluyormuş, seçmeleri varmış. Seni dedi oraya hani götürmemi ister misin? Ben de dedim ki çok mutlu olurum. O sırada da evde sandalyeyi koydum. Sandalyenin böyle arasına gol atmaya çalışıyorum topla. Evet, o akşam. Sonra ben bunu öğrendim. Evde şey yapıyorum işte antrenman yapıyormuş gibi işte sürekli gol atmaya çalışıyorum falan sandalyeye. 2 gün sonra seçmelere gittim. Seçmelerde şöyle bir şey oldu. Normalde 95 doğumluları alıyorlardı. Ben de benim çok yakın bir arkadaşım var Berna Yeniçeri. Aynı zamanda milli takımda da birlikte oynadık. Galatasaray'da da oynadı. Geçen sene burada oynuyordu. Biz de onunla beraber gittik seçmeye. Orada biz şey dedik hani 95 doğumluları alıyorlardı. Biz dedik ki biz 95 doğumluyuz. Sırf bizi alsınlar diye. Alsınlar diye. Evet. Sonra tabii ortaya çıktı bizim 96 doğumlu olduğumuz ama bizi beğendikleri için kadroya dahil ettiler. Benim de sürecim öyle başladı. Çok enteresan. Aslında anne babalar biraz karşı çıkarlar sanki futbolcu olmasına ama seni tam aksine baban teşvik etmiş. Evet, öyle oldu. Ya sende nasıl başladı? Benzer biz de sokakta başladım. Kuzenimin aracılığıyla oldu aslında. O futbol okuluna gidiyordu. O futbol okulunda birkaç tane kız sporcuyu görünce o hemen benim yanıma geldi. Dedi burada da kızlar var. Sen de hep mahallede oynuyoruz. Sen de futbol okuluna gel. Daha sonra futbol okulunda oynadım. Futbolundaki hocamın tavsiyesi işte kadın futbolu var. İşte devam etmek ister misin? Tabii ki ben bununla yaşıyorum zaten. Hemen orada Marmara Üniversitesi'nde oynamıştım ilk zamanlar. Orada futbola başladım ama ilk kuzenimle beraber futbol okuluna giderek küçük yaşta sonra futbola başladık. Mevkiyi kendin mi belirledin yoksa hocaların mı? Bek mevkisini hocalarım belirledi. Normalde orta saha oynuyorum. Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Hani orada biraz daha yaygın olduğu için kadın futbolu hani daha hani bu kadar zorluk çekmedim açıkçası. Yani direkt 5 yaşında kulübe yazıldım. Bir işte futbol hem tenis oynadım. Ondan Nerede sonra- başladın? Almanya'da. Hayır, hangi şehirde? Stuttgart. Stuttgart. Hı hı. Öyle yani zaten kadın futbolu orada vardı. Hani biraz daha kolay oldu hani bir takıma girmek. Ama önce erkeklerle birlikte oynadım. Hı hı. Belirli bir yaşa kadar. Ondan sonra da kadın futboluna geçtim. Şimdi bize yemekhaneyi göstermenizi rica ediyorum. Tabii Orada bir sorun var çünkü. Tabii. Buyurun. Geçelim. Takım kaptanımız, Ebru. ikinci kaptanımız, Eda'da mental kaptanımız. mental kaptanımız. Şimdi yemekhanenin düzeni bu. Evet. Burada yemek yiyoruz, doğru mu? Bütün takım olarak. Evet. Peki erkek takımının kaptanı Muslera her yemek öncesi arkadaşlar afiyet olsun derdi. Biz duyduk bunu. Evet. Peki sizde ritüel var mı böyle bir ritüel? Yok, bizim öyle bir ritüelimiz yok. Arkadaşlarımızla daha çok iç içe olmayı seviyoruz. Bizde öyle bir ritüel yok. Başka bir ritüeliniz var mı peki? Mesela maç ritüeliniz var mı? Maça çıkarken ne yapıyorsunuz? Toteminiz var mı? Şöyle ben maçtan bir gün önce hep yediğim yemeklere kadar aynı şeyleri yapmaya özen gösteriyorum. Ve maça çıkarken de bir ritüelim var. Genelde ilk önce sağ kramponumu giyiyorum ben hep. Evet. Sende var mı? Benim de aynı maç önceki gün aynı şeyleri yerim. Hep aynı şeyleri yaparım. Maç öncesi de önce sol çorabımı giyerim. Ondan sonra sağ çorabımı giyerim. Benim böyle bir sürü şeylerim var ama Var mı? Evet. Daha enteresan bir şey var mı? daha enteresan bir şeyim var mı? Mesela Var. ne var? İşte sağ ayağımızla giriyoruz. Onda sıkıntı yok ama ondan sonra benim illa bunu hani kendime şey yapmam gerekiyor. Kendime gelmem için vurmam lazım. Kendine gelmeyen için konsantrasyonunu Aynen. sağlamak için vuruyorsun. Eda sende var mı bir şey? Hemen hemen alışkanlıklar aynı oluyor maçtan bir gün önce ama işte maça konsantre olmayı isterim. Genelde aynı müzikleri dinlerim. Sağ ayakla adım atarım gibi. Ben bir de her maça gelirken arabada Galatasaray marşları dinlerim. Net. Değil mi? Öyle gelirim.
Evet. Otobüste Galatasaray maalesef. Rütüyle onu söyleyebiliriz Biz de aslında. zaten dinliyoruz. Olmaz öyle ya. Bireysel anlamda buradaki maçlara geldiğimizde de hani kendi aracımda da aynı zamanda dinliyorum. Ritüelimiz o diyebiliriz yani. Galatasaray maçlarından Fenerbahçe maçları için ekstra bir motivasyona ihtiyacınız var mı? Ekstra. Ekstra. Yok. O zaten o gün O yani tek belliydi başına yani. yeterli Evet, diyorsun. Yatarken, sabah kalkarken, bir şey yerken, kahvaltını yaparken, işte çayını içerken ya da kahveni içerken zaten akılda sürekli Fenerbahçe oynuyor. Ya biz maçı sahada oynamadan önce aklımızda o maçı çok kez oynuyoruz. Yani 2 gün öncesinde, 3 gün öncesinde, o haftanın başlangıcında sürekli kafamızda oynuyoruz. Peki Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarınız var mı? Evet. Tabii ki de çok var. Bir takımda beraber olduk. Çok arkadaşız. Nasıl arkadaşlarınız? Ya şöyle saha içerisinde yani Galatasaray Fenerbahçe oyununu oynadığımızda yani maç oynadığımızda tabii ki o mücadele, o hırs tabii ki de var. O sahanın içinde. Saha dışında hepsiyle dostluklarımız, arkadaşlarımız, milli takımda aynı bayrak altında oynuyoruz. Mücadelemiz bir oluyor. Ama saha içerisinde yakın arkadaş, Kıyasıya mücadele. aile, akraba, hiçbir şey yok. Tamamen rakip. Peki bir şey soracağım. Şimdi televizyonda erkeklerin futbolunu izliyorsunuz. Bir de siz kadınların futbolunu yaşıyorsunuz ve oynuyorsunuz. Evet. Farklılık var mı aranızda? Var. Geçmiş dönemlerde kadın futbolu aslında biraz daha gerideydi. Ama şu an çok gelişim kat etti kadın futbolu. Ama hala erkekler futbolu şu an kadınlardan daha hızlı oynuyorlar. Ama biz şu son dönemde onlara yaklaştık diye görebiliyorum. Ama bunun öncesinde aynı şeyi düşünmüyordum. Ama zamanla şu an erkeklerin oynadığı hızlı oyuna biz de erişmeye çalışıyoruz. Peki Avrupa ile ilgili aramızda bu soruyu sana sormalıyım. Avrupa'daki kadın futboluyla Türkiye'deki kadın futbolu arasındaki o makas daraldı mı yoksa hızla mı daralmaya devam ediyor? Daraldığını söyleyebilirim. Hani mesela biz Galatasaray'da çok iyi şartlar altında antrenman yapıyoruz. İşte saunası olsun, sıcak, soğuk işte şeyleri olsun. Hani o yönden Avrupa'dan bir tık daha öndeyiz diyebilirim. Ama tabii ki de yani değer anlamında henüz tam aynı seviyede bulunmuyoruz öyle söyleyebilirim. Ekonomik Ama- anlamda nasılsınız? Ekonomik anlamda o makas daha çok daraldı öyle söyleyeyim. Öyle mi? Evet. Yani artık hani Ya uçurum yok aramızda öyle söyleyebilirim. ama erkeklerle hala bir Tabii evet maalesef. Şimdi teniste biliyorsunuz kadın tenisçiler ödülleri için ayağa kalktılar bir dönem. Dediler ki yani biz de aynı turnuvanın içinde yer alıyoruz erkekler de. Niye erkeklere bu kadar çok ödül veriyorsunuz da kızlara bu kadar az ödül veriyorsunuz? Şu anda ekonomik olarak ücretiniz tatmin edici ücret Hayır değil. değil mi? Ya çok erkek profesyonel tarafıyla kadın profesyonel tarafında büyük bir makas var aslında. Yani bu tabii şeyle de alakalı işte bulunduğunuz yerle de alakalı. Yarattığınız ekonomiyle de Ile alakalı. alakalı. Tabii. Şimdi Galatasaray kadın futbolcuları olarak bunu söyleyebiliyoruz ama daha eksi durumda olan şartlarda olan arkadaşlarımız da var. Yani buna biz profesyonel bakıyoruz ama gerçekten o duygu, kadın futbolu duygusu Ebru da, Ecem de, ben de çok eskiden beri bu camianın kadın futbolunun içerisindeyiz. O dönemleri de biliyoruz. Bu dönemleri de çok hala yaşadığımız için o süreci biliyoruz. Evet maddi anlamda o makas çok kapanmadı. Bir makas var ama duygu olarak o kadınsal duygu da var isterseniz. O işine aşıklık, işine bağlılık gözünü kapatabiliyorsun orada. Ama tabii ki de o makası kapama şansı çok zor yani. Hocam yani erkeklerin bir acımasız tarafı vardır hani. Yani erkek serttir ama kadın anaçtır, sevgi doludur. Sahaya çıktığınızda bu özelliğinizi yitiriyor musunuz? Evet ben net yetiriyorum mesela. Öyle mi? Unutuyorum o yetlere belki. Aynen. Öyle mi? Temaslı oyunu Evet. biz de çok seviyoruz. Yani bazen işte büyük maçlarda işte derbiler oynadığımızda ekstra temas oynuyoruz. İşte yere düştüğünde falan hadi kalk diyoruz. Ama bunlar da var. Yani yok diyemeyiz yani. Tırnak içinde söyleyeyim. Böyle rakibi hem tahrik edecek hem de aşağılayacak davranışlara yönelebiliyorsunuz. Yani aşağılayacak demeyelim ama şey diyelim hani Tahrik edici. hani topla beraber hadi Bir karışık. bir karışık bir ufak dokunma. Hakemlerle ilişkiniz nasıl peki? Eda'nı çok iyi. Benim çok iyidir. Geçen hafta 4. sarımı yedim. Bu hafta oynamıyorum. Ben her sarı kartımı hakemlere bağırarak alıyorum. Fix. Ben çok nadir kart görürüm. Ya bu sezon hiç kartım yok mesela. Ben daha yakınım hakemlere. Bu işlere ben daha yakınım. Kırmızı kart Ha yok. Yani Yok. daha çok Benim- sarı. Yok. bir tane. Sarılar yani. O da sert hareket mi itiraz mı? Yok ikinci sarıdan yemiş. İkinci sarıdan yemişti. Ama çoğunlukta itiraz Ama oluyor çok yani. itiraz. İtiraz. Ebru, milli takımda en çok formayı sen giydin. Şöyle bir çocuklara hani o 4 yaşına, 5 yaşına, 6 yaşına dönelim. Ya da 9 yaşına ilk kez
seçmeye gittiğin yaşa. Bugünleri hayal edebiliyor musun? Hayal etmezdim. Çünkü sokakta erkeklerle oynarken bu seviyeye gelebileceğim hayali hiç yoktu yani bende. Hiç düşünmemiştim bu seviyede olacağımı. Peki Ebru, bir gününü anlatır mısınız? Saat 9'da uyanıyorum. 11 işte kahvaltımı yapıyorum. 11'de antrenmana geliyorum. Genelde 3 saat buradayız. Tedavimizi oluyoruz, masajımızı oluyoruz. Ondan sonra ben evime geçiyorum. Yemeğimi yiyorum, evde yiyorum genelde. Ondan sonra dinleniyorum. Akşamüstü ya arkadaşlarımla kahve içmeye çıkıyorum. Yani ondan sonra uyuyorum erken saatte. Peki maçtan bir gün önce ne yapıyorsun? Maçtan bir gün önce ne yapıyorum? Yani totemimi şimdi bozmak istemiyorum. O yüzden çok anlatmayacağım ama şimdi bugün eve gideceğim. Yemeğimi yiyeceğim. Akşam üstüne hazırlık yapacağım yiyeceklerimi. Ondan sonra aynı dizi, aynı filmi açacağım, onu izleyeceğim. Akşamüstü de uyuyacağım. Bir Fenerbahçe maçı öncesi uyuyabiliyor musunuz? Ya rahat uyuyoruz diyemeyiz. Çünkü sürekli, daha demin de söylemiştim, sürekli maçı oynuyor kafa. Bu pozisyon gelir. Cömert bir korner atar. İşte Eda çıkar vurur mu? Çıkar vururum. İşte ne bileyim iyi bir savunma yaparım. İşte ne bileyim rakibi asla geçirmem. İşte bununla alakalı sürekli kafa oynuyor aslında maçı. Hemen uyuyoruz diyemeyiz tabii ki ama biraz düşünüyoruz. Ve daha sonrasında... Ya kızlar bir şey söyleyeceğim. Bu hepimizin hayatında var ama hepimiz hayatında yokmuş gibi davranırız. Mesela ben bazen masada çalışırken bile kalkar hani olmadık küfürleri edebilirim. Yani o anlık şeydir o. Hani ruhsal sahanın içinde kadınlar küfreder mi? Yani ben Ben çevireyim de ben şöyle... Ben de şöyle bir döneyim. Refleks oluyor ya. o refleksle belki olabilir evet sahanın içerisinde ama ben edenlerden değilim. Sen edenlerden değilsin. Yok Ebru değil ya gerçekten. Ebru değil. Ya bu refleks olarak oluyor ya. İşte tam olarak istediğin pası veremiyorsun. Ya da ne bileyim işte istediğin gibi vuramıyorsundur. Oralar refleks olarak tatlı ponçik Oluyor. tadında şeyler çıkıyor tabii ki. Peki bir şey soracağım. Üçünüze de birden soracağım. En unutulmaz maçınız hangisiydi? 2010 yılında milli formayı ilk giydiğim Rusya maçında o kadar heyecanlıydım ki toplantıda heyecandan böyle hani bayılacak gibi hissediyordum kendimi. Bir tane hocamız vardı bana geldi dedi ki neyi heyecan yapıyorsun bu kadar bugün 3 gol atacaksın dedi. Gerçekten de öyle oldu. 3 gol. Evet Rusya maçıydı ilk. Şanlıurfa'da oynamıştık. U15 milli takımında. O zaman 3 gol atmıştım. Attığım ilk golü hiç unutamıyorum. Orta sahanın biraz daha ilerisinden hani biraz daha ilerisinde şu an belki hani görünmüyordu ama biraz daha ilerisinde top önümde sekmişti. Sektiği anda havaya kalktığında top ben vurmuştum ve top hani bu şekilde havadan kaleci de biraz değdi. Biraz şandel. Evet. Vuruşla gol olmuş. Evet. Ben de geriden aynı sahada geriden Ebru'yu içine koştum gol diye sevindiğimiz. Aynı beraber oynadığım maçta. Urfa'da GAP Arena stadyumundaydı o maç. Peki Ecem, Almanya doğumlusun. İki ülkede kadın futboluna bakış açısını biraz anlatır mısın bize? Almanya'da ya altyapı olduğu için orada hani kadın futboluna küçük çocuklar yetiştirmek, oyuncular yetiştirmek çok daha kolay oluyor. Çünkü her kasabanın, her şehrin hemen hemen kadın takımı var. Hani Türkiye'de yani ben çok bilmiyorum ama hani bizim altyapımız var mesela U17. Onun dışında yok. Hani küçük yaştan yetiştirip öyle hani şey olsa daha güzel olur ki öyle daha çok kadın hani futbolcu çıkar. Ama Türkiye'de hani öyle bir durum olmadığı için tabii orada bir ayrım oluyor. Osimhen'i tutar mısın? O zaman seni tutar bence. Savunma oyuncusu. Şey diyorum şimdi. Hiç yerim. Ya direkt Osimhen'in kendisi mi? Van Dijk tutamamışım. Nasıl yapacağız şimdi? Ya çok zor ya. Çok yani muazzam bir futbolcu. Ben canlı olarak da görmüş biriyim. Yani gerçekten bir stoper olarak öyle forvetlerle oynamayı çok seviyorum. Ya bu Osimhen değil ama galiba. Osimhen olmasın. Çok başka bir yerde, çok başka bir seviyede. O yüzden ama o tarz gerçekten hırslı, hırçın santraforları seviyorum yani. Türkiye'de var mı şu anda o tarz biri kadın futbolunda? Şu anda bizdeki manga öyle diyebiliriz. Manga öyle. Şu anda bizde değil ama hani milli takımda falan Kader var. Kader Yağmur abla işte. Kaderi diyebilirim ya. O biraz daha oynarken tutar, çeker.
ufak ufak oynar o da seninle. İşte şimdi geçiyorum seni der. İşte Ha bir de tahrik eder böyle. yapar yani böyle formadan çeker. Kader diyorum şimdi ben de seni çekeceğim falan. Kader diyebilirim ya Kader. Futbol zekasına zaten Kader'in hayranıdır. Santrafor olarak Manga ve Kader bu ikisini söyleyebiliriz. Osimhen'i istemiyoruz ama. Yani mücadele etmek isterim. Bilmiyorum Osimhen beni ister mi? Evet. Kızlar. Ya burası herhalde tarih değil mi? Yani 100 yılı aşkın kocaman zaferlerle dolu bir tarih. Turgay abi, Turgay Şeren, Allah rahmet eylesin, ben çok uzun zaman çalıştım. Yani birlikte ben Galatasaray'ın efsaneleriyle çalıştım. Fenerbahçe'nin efsaneleriyle çalıştım. Beşiktaş'ın efsaneleriyle çalıştım. Trabzonspor'un efsaneleriyle çalıştım. Özkan Sümer'inden Vedat Okyar'ına, Can Bartus'undan Turgay Şeren'ine kadar hakikaten olağanüstü bir tarihin içinde, olağanüstü bir kulüpte çalışıyorsunuz. Gerçekten hani abartarak söylemiyorum, belki söylediklerim az bile, yeterli bile değil. Müthiş bir kültürün içinde yoğruluyorsunuz. Yani şuraya girerken bile ben heyecanlanıyorum. Sizdeki duyguyu tahmin bile edemiyorum gerçekten. Peki bakın hani bir de Basri Dirimli'nin böyle bir fotoğrafı vardır, başı sargılı. Burada ben kim olduğunu tam bilemiyorum. Siz biliyor musunuz bilmiyorum ama ne düşünüyorsunuz bu tarih için? Gündüz Kılıç burada. Bakar mısınız? Ki aynı Gündüz Kılıç yine burada soyunma odasının önünde. Coşkun Özarı burada. Sizde nasıl hisler uyandırıyor bunlar? Galatasaray'ın bütün tarihi, bütün efsaneleri şu an zaten gördüğümüz gibi burada. Yani buradan geçerken bu tablolara baktığımızda hepimiz tabii ki çok gururlu hissediyoruz kendimizi. Ali Sami Yen ve arkadaşları zaten bu kulübün kuruluşundaki en önemli insan. Galatasaray'ın en büyük efsanesi. Evet. Şimdi tabii burada da yani şu Metin Oktay, Allah rahmet eylesin. Yine Metin Oktay. Burada göremiyorum ama Fenerbahçe'den Fenerbahçe kaptanı ama kim olduğunu göremiyorum. Nasıl bir his bu? Böyle hani şu görüntüyü siz de veriyorsunuz aslında değil mi? Evet. Sahanın içinde bir Fenerbahçe kaptanıyla maç öncesi tokalaşıyorsunuz. Şimdi o günlerden bugünlere düşünsenize, o gün erkek takımı var Galatasaray'da, bir de basketbol takımı var. Yani birkaç branş dışında başka ve bugün bir kadın futbol takımı var. Hikayeye, işte bu tarihe, yani biz de aynı şeyleri yaşıyoruz. O yüzden bizim için de çok büyük bir gurur yani. Kesinlikle. Ya bir kültür var. Hepsinden önce bu renkler altında bir mücadele var. Bir ruh var. Bizler de buraya her girdiğimizde, bu resimleri gördüğümüzde o mücadeleyi, o ruhu biz de hissediyoruz. Kızlar, burası A takımın antrenman yaptığı yerdi. Ben Fatih Hoca'yla birkaç kez burada birlikte olma şansına da eriştim. Takım idmanını da izledim. Yani o efsane 2000 UEFA Kupası'nı kazanan kadroyu da burada takip ettim, izledim. Siz burada antrenman yapıyor musunuz? Evet, şu anda burada yapıyoruz biz de. Burada yapıyorsunuz. 2 saha var. Burada ve aşağıda. Maç sahamız da yukarıda. Antrenmanlarımızı işte buranın soyunma odasını kullanıyoruz. Buradaki bütün her şeyi şu anda biz aktif halde kullanıyoruz. Antrenman sahamız da burası. Yani burada demek ki Hacı'nin ayak bastığı, efendime söyleyeyim Mario Jardel'in ayak bastığı çime Tam olarak sizler de öyle. ayak basıyorsunuz. Tam olarak öyle. Ama sizin bir eksiğiniz var, kupa. Farkındasın. Evet. Onu da getirirsiniz inşallah. Peki çocuklar, çocuklar diyorum, kusura bakmayın çünkü hepiniz benden çok çok gençsiniz. Çocuğum kadar, kızım kadar aynı yaştasınız kızımla. Şimdi programımızın 3 soruluk bir bölümü var. Birincisi uçuş kartı sorusu. Bunu teker teker sizden almak istiyorum. Şimdi Şampiyonlar Ligi müziğini dinlediniz mi? Evet. Nerede? Esenyurt, Yani şöyle, Esenyurt, Lyon, Prag, bırak. başka. Wolfsburg. Wolfsburg. Yani Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi'nde. Aynen. Galatasaray Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden ilk kulüp oldu. Doğru mu Kadınlar Ligi'nde? Evet. O hissiyatı almak istiyorum. Ama böyle hani şurası değil. Oraya çıkıp müziğini dinlediğiniz o anı istiyorum. Hissettiğiniz şeyi istiyorum. Benim Şampiyonlar Ligi'nde oynadığım takımlar, daha önce Galatasaray'dan önce oynadığım takımlarda da ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım. Ama Galatasaray'la oynamak çok başka bir duyguydu benim için. Son 16 turuna kalacağımız maçta 120 dakika biz sahada her şeyimizi verdik. Ve benim en unutamadığım maçlardan bir tanesiydi o maç. Biz 120 dakika sonunda Türkiye'de
kadın futbolunda ilk kez gruplu olarak son 16 turuna kalan takım olduk. Sonrasında kadın futbolunun en üst düzeyinde olan takımlarla eşleştik ve onları İstanbul'da ağırladık. Aynı zamanda onların işte deplasmana gittik ve bizim için inanılmaz bir gururdu. Çok büyük bir tecrübeydi. 16 turunda Lyon'laydı maçımız. Deplasmana gitmiştik. Skordan bağımsız olarak konuştuğum zaman şu an bizim için hem çok büyük bir tecrübe oldu hem de çok büyük bir gurur oldu. Yurt dışındaki takımlara Galatasaray'ın kadın futbolunda da var olduğunu biz gösterdik. Evet. Stuttgart doğumlusun. Almanya, Corendon Almanya'ya da uçuyor. Ve sen orada sahaya çıktın. Şampiyonlar Ligi müziğini dinliyorsun. Yani biri bana neden futbol oynadığını sorsa ben galiba tam olarak bu anlar için evet bu yüzden ben futbol oynuyorum derim. Son 16'ya kalmak Türkiye'de oynayan bir kadın futbolcu için yani bunun üstü yok diye düşünüyorum. Hani orada sadece işte ne bileyim Lyon'a karşı oynamıyorsunuz. Orada işte Kamavinga'ya karşı oynuyorsunuz. Orada işte ne bileyim Osimhen yok orada. aynen. Ben yok. Ama Hegerberg var ona karşı oynuyorsunuz. Hani İnanılmaz ya, inanılmaz. Hani bilmiyorum ben ilk sahaya çıktığımda o müziği duyduğumda benim tüylerim diken diken oldu. Hani ben bir kendime dedim ki ben hani şu an gerçekten burada mıyım? Ya Şampiyonlar Ligi çok gerçekten biz çok istiyorduk orada olmayı ve oraya da gittik. Bunun tabii grup elemeleri falan oldu önce. Lüksemburg'a gittiğimizde ben ilk orada biraz şaşırmıştım. Çünkü hiç yaşamadığım bir şeydi. Yani daha önce Şampiyonlar Ligi yaşadım ama Galatasaray'ın forması adı altında orada olmak kafamızı çevirdiğimizde Lüksemburg'da tribünler full'e yakındı. Tabii 30 saniye bir 40 saniye falan maçta durdu. Taraftarın o işte meşalelerden falan coşkusundan. Ben orada demiştim ki evet ya işte Galatasaray'la gerçekten Avrupa deviyle burada oynamak çok mutluluk vericiydi. Tabii Ebru'ya katılıyorum. Yani kadın futbolun Şampiyonlar Ligi'nin devleri vardı işte. Roma diyebiliriz, işte Lyon diyebiliriz, Wolfsburg. Yani en kötüsü zaten Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynuyordu. Ya da çeyrek final oynuyordu. Onlarla oynamak çok tabii ki çok kıymetliydi. Biz de Avrupa'da erkek takımı zaten biliyorlar Avrupa'da ne olduğunu ama biz de kadın futbol olarak da oraya ismimizi yazdırmak istiyorduk. Orada bu armayı oraya taşımak istiyorduk. Bu bize çok mutluluk verdi. İşte Şampiyonlar Ligi müziği zaten her futbolcunun hayali duymak. Biz onu duyduk. Peki, Corendon uçağındayız. Bir yükselişimiz var. Yani tıpkı bir uçağın yükselişi gibi. Kariyerinizde o yükselişi hissettiğiniz anı soracağım. Ben gerçekten profesyonel bir futbolcu olarak artık yükseliyorum dediğiniz o an hangi andı? Kısa kısa bir an rica ediyorum. Galatasaray'a transfer olduğum an. Güzel. Ya Galatasaray diyebiliriz. Evet tabii ki önceki kulüplerimizde de şampiyonluklar yaşadık. İşte ben de, Ecem de, Ebru da. Ama işte imza attın, bir camiaya ait oldun, o camianın bir sporcusu oldun. 55 bin kişilik Onu taraftar hissettiğin için an. onu hissettiğim an dedim ki gerçekten biz başardık. Başardık. Değerli. Ya benim de aynı. Aynen. Evet. Peki tersini sorayım o zaman. Türbülans. Kariyerinizde o türbülansı hissettiğiniz an neresiydi? Lise bir zamanlarımda bir çöküş yaşamıştım. O zaman hem ergenlik döneminin getirmiş olduğu bir şeyle biraz fazla da kilo almıştım. Performans olarak da düşmüştüm. O zaman hani hocalarım sürekli hani kilo vermen gerekiyor, kilo vermen gerekiyor diye söylüyordu bana. Ailemden ayrı yaşıyordum. İstanbul okul takımı için gelmiştim. Burada hani İstanbul'da bir lisede okul takımında oynuyordum. O süreç benim için çok zorlu geçmişti. Daha hani çok küçük yaşta aileden ayrı kalmak, bir şeyleri başarmak için ailenin hani uzakta olması o an bir şeyleri başarmak için ailenin yanından gelmiş olman. Bunlar beni yani çok psikolojik anlamda etkilemişti, yıpratmıştı. Daha sonra şey demiştim kendime hani bu kadar emek verdin. Bundan sonra hani pes edemezsin, burada pes edemezsin şu an diye söylemiştim. Ve sonra hani kilo vermeye de başladım o dönemden sonra. Performansım da arttı. Evet öyle açtım. Ailemin yanına geri döndüm ama. Evet. Ailenle birlikte. Ailemin yanına geri döndüm. Ebru? Ben bir sezonda çok fazla süre alamamıştım. O da beni hani çok yıpratmıştı. O zamanlar ben daha çok böyle kendi kabuğuma çekilmeyi çok severim. Kendimi dinlemeyi. İşte bir iki sevdiğimle konuşmayı. Ailemle tabii yan yana olmayı. Yani böyle bu şekilde hallediyordum.
Ama o süreç benim için zordu. Osimhen'le karşılaştırman diyorsun. Şöyle bir sezon futbolu bırakmıştım ben. Öyle mi? Evet, bir sezon oynamadım. Futbolu bıraktım. Bazı şartlar, bazı koşullardan dolayı. Daha sonrasında futbolu bıraktığımda mental olarak gerçekten o çöküşü yaşıyorsunuz. Sabah kalkıyorsunuz, rutinleriniz değişmiş. Antrenman yapmanız lazım ama yapmıyorsunuz falan. Orada biraz olmuştu. Dedim işte aileler burada çok büyük faktör. Yani işte annelerimiz, babalarımız işte. Kardeşlerimiz çok büyük faktör. Orada bir küçük bir karamsarlığa kapılmıştım ama dedim işte ailemizle oturuyoruz, konuşuyoruz. Daha sonrasında onların gücüyle, onlarla konuştuklarımızla tekrar yükseldik. Evet, şimdi kızlar hızlı soru, hızlı cevap. Ama tek cevap. Üçünüz karar verin, isim verin. Takımda en komik kim? Eda. Benim. Eda. Peki en bonkör kim? Kaptanlarım bonkördür. Bunu ben söyleyebilirim ya. Kaptanlarım bonkördür. Melike Pekel bizim çok bonkördür. Aslında takımda herkes bonkördür yani. Peki en çok geç kalan kim? Ben bu sene geç kalmışım ben. Gözlerimi takip edin. En güzel. Angel'la Ebru arasında Ben kararsızlık. bu sene geç kalmıyorum ki. Kamera benim gözlerimi takip etsin. Geçen seneydi. Peki en uykucu kim? Manga. Manga. Manga fazla uyur. En çok gülen kim? Marta. Marta çok güler ya. Öztürk de ya. Melike Öztürk ve Marta çok güler. En duygusal? İrem'dir. İrem. Bence de. İrem diye seslendiğinizde bile ağlar ya. İrem. Yüksek. Peki en geç hazırlanan kim? Melike, Kimdir bence ama. Melike Öztürk'tür. Öyle midir? Öyledir. Diyebiliriz Melike Öztürk'tür. Şimdi öbür bölüme geçeceğiz. O mu bu mu diye. Ev sahibi mi deplasman mı? Ev sahibi. Ev sahibi ya. Tabii ki. Her zaman. Her zaman. Florya. Ev sahibi. Avrupa yakası mı Anadolu yakası mı? Ben Anadolu yakasında oturuyorum. Hı hı. Ben Anadolu yakası diyorum. O yüzden Avrupa'ya kastıyorum ben. Ben Avrupa. Takım halinde hücum mu? Takımlıca savunma mı? Hücum. 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 Hücumdur. Uçak mı otobüs seyahati mi? Otobüs. Neden? Ben uçak diyorum ya. Korkuyorsun. Ben uçak diyorum. Onlar korktuğu için. Öyle mi? Otobüs. Peki. Parçalı forma mı beyaz forma mı? Parçalı. Parçalı. Parçalıdır ya. Net. Öyle midir ya? Parçalıdır. Net. Parçalı. Parçalı. Net. Konu kapanmıştır. Hatta yani Direkt. öyle parçalıdır yani. Tartışmaya gerek bile yok. Çok enteresan ya. Beyaz forma bana çok hoş geliyor. Ya bütün formalarımız güzel ama en güzeli Ama parçalı. sıralamada parçalıdır. Evet. Tabii. Başkadır. Ligde şampiyonluk mu çeyrek final mi Şampiyonlar Ligi'nde? Şampiyonlar Ligi tur. Çeyrek finaldir yani. Şampiyonu zaten Evet. yaşadık. İnşallah devam eder mi? Putellas mı Bonmati mi? Bolmat. Mammatin. Kuvvetlidir ya. Doğru. Alex Morgan mı Debinho mu? Net bence Alex. Alex Morgan. Morgan'dır ya. o. Hep beraber Morgan. Ne yaptığında çok önemli bir yerde. Morgan'dır. Hep beraber Morgan. Morgan diyebiliriz. Evet, aslında bir teknik direktör olarak en sağ başta oturmam gerekiyordu ama kızlar beni buraya attılar. Bu hafta Galatasaray futbol takımının 3 güzel sporcusuyla, futbolcusuyla birlikteydik. Haftaya yeni konuk var ve konukla görüşmek üzere.